Merhaba, bugün size kağıt tip bir çanta anlatımı yapacağım. Geçen sene bu çantayı mağazada görüp fotoğrafını çekmiştim ve yapacağımı söylemiştim. O zaman YouTube kanalım yoktu, Instagram'da yapıp paylaşmıştım. YouTube kanalını açmışken yine milye çanta gibi hem kullanabileceğiniz hem de satabileceğiniz bir çanta anlatmak istiyorum. Birinci bölümde detaylı şekilde parçamızı hazırlayacağız. Bu iki tane eş parçamız gerekiyor. Buradaki parçaya bakarak buradaki parçamızı hazırlıyoruz. Yani bir tanesini ördüğünüzde artık videoya bakmaya gerek duymadan diğerine bakarak aynısını yapabileceksiniz. Yine yeni başlayanlar için ve özel gereksinimli arkadaşlar zorlanmasın diye detaylı şekilde anlattım. 10 sıradan oluşuyor. 10 sırayı da böyle anlaşılabilecek şekilde anlattım. Sonrasında benim ipim az kaldığı için 10 sıradan daha fazla devam edemedim. Siz devam etmek isterseniz nasıl artıracaksınız onları da sayısıyla söyledim. İstediğiniz sıra sayısında örebilirsiniz. Videoyu çekerken de yine arka planda bildirimler gelmeye devam etti. Instagram'dan insanlar bana örgülerini fotoğraflı olarak atıyorlar. Orada herhangi bir yanlış varsa ben gözümle görüp söyleyebiliyorum. İstiyorsanız o şekilde, istiyorsanız da YouTube'da yorum kısmına sorularınızı yazarsınız. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplıyorum. Cevaplamadığım herhangi bir soru yok. Benimle aynı ölçülerde yapacaksanız 150 gram kağıt yeterli gelecektir. Ben gramajlı şekilde aldım. Açık şekilde aldım ve kendim sardım. İstiyorsanız bobin halinde de alabilirsiniz. Onlar 250 gram oluyor. Onların yumakları 250 gram oluyor. Sonrasında artan ipinizle de başka bir çanta yapabilirsiniz. Başka bir çantada değerlendirebilirsiniz. Ben ipimin kalınlığına göre 3,5 milim tığ kullandım. Kağıt iplerin kalınlığı farklı olabiliyor. Siz böyle açık saman renginde alırsınız ama örgünüz için yeterli gelmeyecektir. Sonra tekrar sipariş edersiniz başka bir yerden, aynı kalınlıkta gelmeyebilir. O yüzden yeteri kadar ipinizi alın, sonrasında zorluk yaşamayın. İpinizin inceliğine kalınlığına göre 3, 3,5, 4 milim tığ kullanabilirsiniz. Örgümüz için gerekli olanlar: ipimiz, yeteri kadar ip alıyoruz. 150 gram bu örgü için yeterli. Sıra sayısını çoğaltacaksanız daha fazla alıyorsunuz. Örgünün içinde kullanmak için makas ve tığımız. Bir diğer ihtiyacımız olan şey de yara bandı. Kağıt ip böyle tırtıklı bir ip olduğu için parmağımızdan geçtiği yerlerde orayı yakabiliyor, böyle sürtünmeden dolayı kanatabiliyor. Onları yaşamamak için yara bandından yardım alıyorum. Bu klasik olan yara bantlarını kullanmıyorum. Böyle su geçirmeyen yara bantları kullanıyorum. Sonrasında elimizi yıkadığımızda herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yine elimizi kurulayıp örgümüze devam edebiliyoruz. Elinizde bu var diyelim. Bununla yapamaz mısınız? Tabii ki yaparsınız. Ama sonrasında çıkardığınızda yapışkanlık bırakıyor. Elinizi yıkamasanız bile yıkadığınızda zaten ıslanıyor. Çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Bir de yıkamasanız bile çıkardığınız zaman yapışkanlık bırakıyor. O yapışkan kısmında çok kolay çıkmıyor. Böyle kıyafetimizin tüyü yapışıyor, tozlar yapışıyor. Kötü bir görüntü oluyor. Onu istemediğim için bu su geçirmez yara bantlarını kullanıyorum. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Bu bölümde 10 sırayı detaylı şekilde anlatacağım. Siz iki parçayı da öreceksiniz. Ördükten sonra bir sonraki bölümde artık birleştirmemizi yapacağız, askı kısmımızı yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. Artık birinci sırayla örgümüze başlayalım. İki tane aynı parçadan hazırlayacağız. Ben birincisini hazırladım. Bunun üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Hem görselle desteklediğim zaman anlaşılması daha kolay oluyor. İpin geçeceği yere dediğim gibi su geçirmez yara bandını yapıştırdım. Artık örgümüze başlayabiliriz. Birinci sırada sihirli halka yapacağız ve sihirli halkanın içine 9 tane sık iğne yapacağız. Yeni başlayanlar için sık iğne yapıyorsam, ikili trabzan yapıyorsam, başka bir şey anlatıyorsam bir iki tanesini açıklayıcı şekilde anlatacağım. Sonrasında artık hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Öncelikle onlar anlasın, kavrasın, sonrasında zaten hızlı şekilde ilerleriz. Birinci sıraya sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Ben sihirli halkayı bu şekilde yapıyorum. Siz istediğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum yeni başlayanlar için. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. İpi aldım. Bir zincirle başlıyorum. Zincir çekmek için ipi aldım ve ilmekten geçirdim. Bir zincirle başlamış olduk. Zincirden sonra halkanın içine 9 tane sık iğne yapacağım. Sık iğne yapabilmek için tığın başına dolamıyoruz. Halkaya girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekerek bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyoruz. Ne elimden geçen
İpi gergin tutuyorum. Tığı böyle sıkı sıkı tutuyorum. Gevşek gevşek örüyorum. Sık iğne için halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Toplam 9 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Şu an saymadım mesela size anlatırken, yeni başladınız. Ben sık iğne yaptım ama arada karıştırdım. Nasıl sayacağım? Sık iğnelerin tepesi V harf şeklinde görünüyor. Gördüğünüz gibi buradan başlıyoruz. Birinci V harfinden, sık iğnenin tepesinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane yapmışım. 9 tane sık iğneden sonra halkadan kalan ipi halkanın ortası kapanana kadar çekiyorum. Kağıt ip kopabilen bir ip olduğu için çok fazla zorlamıyorum. Çekebildiğim kadar çektim ve bıraktım. 9 tane sık iğne yaptık. Sıra sonunda bitmek için ilk yaptığım sık iğnenin tepesine giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. İlk sık iğnenin tepesine girdim, ipi aldım ve ilmekten geçirdim. Bu şekilde birinci sırayı bitirmiş olduk. Birinci sırada 9 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada 20 tane ikili trabzan yapacağız. İkili trabzanın nasıl yapıldığını da en başta anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. İkinci sıra için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Bu sırada her sık iğne tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Yani çift batacağız. Buraya 2 tane yaptım. İkinci sık iğnenin tepesine de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tepeye girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım, ikinciyi de aynı yere yapıyorum. İkisini birlikte çektim. Üçüncü sık iğnenin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık hızlı hızlı ilerleyebiliriz. Tığın başına doladım. Dördüncü sık iğnenin tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar her bir tepeye 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Öncelikle şu şekilde örgümü açıyorum. Her sırada el ütüsü yaparsak örgümüz de düzelmiş olur. Sayarak ilerliyoruz. 20 tane ikili trabzan olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Siz de her bir tepeye battıysanız 18 tane ikili trabzanınız vardır. Bir tane daha tepemiz var. Kaydırma yaparken kaydırma noktası bir tane tepe oluşturdu bize. Oraya da batıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve toplam 20 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Midye çantayı da aynı bu şekilde anlatıyorum ama kıvrılmadığını söyleyen arkadaşlar oluyor. Sonra fotoğraf olarak gönderdiler. Fazla batım yapmışlar ya da az batım yapmışlar. O yüzden bu şekilde sayılara dikkat ederseniz sonrasında da herhangi bir yanlışlık yapmazsınız. 18 tane ikili trabzanı yaptım. Tığın başına doladım. Buradaki son kaydırma noktasına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar saydığınız 20 tane ikili trabzan var. Artık sıra sonumuzu yapabiliriz. Sıra sonunda en başta 3 zincir çekmiştik. 1, 2, 3 zincir çekmiştik. 3. V harfinin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Bu şekilde sıra sonunda ipinizi burada gevşek bırakmadan kaydırma yaparsanız daha düzgün bir görünüm elde edersiniz. Buradaki ipi gergin şekilde tuttum. 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Yine bu şekilde sıkıladım. Midye çantada da aynı şekilde yapıyoruz. Birinci sırada 9 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada 20 tane ikili trabzan yaptık. Sonrasında görüyorsunuz hırkalarda size anlattığım gibi lastik görünümü vereceğiz. Önden ve arkadan alarak trabzanları lastik görünümü vereceğiz. Yine 3 zincirle bir sıraya çıkıyoruz.
İlk 2 sırayı saydınız. 20 tane ikili trabzan olduğundan emin oldunuz. Sıra sonunda ipinizi böyle gergin tuttunuz. 3. sıra için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Trabzanları önden ve arkadan alarak lastik görünümü vereceğiz. Bir tane trabzanı önden alacağız, öreceğiz. Bir sonraki trabzana 2 kere batacağız ve arkadan alarak öreceğiz. Trabzanları sırasıyla örerek devam edeceğiz ama birine bir kere batacağız, birine 2 kere batacağız. Yani bir tek bir çift yapacağız. Tekleri önden öreceğiz, çiftleri arkadan öreceğiz. Tığın başına doladım, önden alarak örmeye başlıyoruz. Önden alarak örmek ne demek? Buradaki 3 zincirin boşluğundan girdim, diğer boşluğundan çıktım. Önden almak demek trabzan tığın önünde kalacak demek. İpi bu şekilde aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte ördüm. Artık çantamız bitene kadar ikili trabzanlar kullanacağız. Bir tane önden aldığım trabzan yaptım. Tığın başına doluyorum. Bir sonrakine çift batacağım ve arkadan alarak öreceğim. Arkadan alarak örmek ne demek? Bir sonraki trabzana da arkadan giriyorum. Boşluğundan çıktım. Trabzan tığın arkasında kalacak demek. İpimi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir tek bir çift olarak başlamış olduk. Tek olanları önden alarak örüyorum. Çift olanları arkadan alarak örüyorum. Yeni başlayanlar için merak etmeyin, detaylı anlatacağım. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alıyorum. Önden aldım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı arkadan alıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Arkadan aldığıma ne yapıyorum? 2 kere batıyorum. Çiftimizi arkada yapıyoruz. Bir tanesini yaptık. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzanı önden alarak örüyorum. Bu şekilde hırkalarda yaptığımız lastik görünümünü vermiş oluyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bir tekten sonra ne yapmam gerekiyor? Çift yapmam gerekiyor. Çifti de arkadan alarak örüyorum. Tığın başına doladım. Bir sonrakine arkadan giriyorum. İpimi aldım. Aynı yere bir ve aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum. Çift yaptıktan sonra bir sonrakini önden alıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Görünüm de bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Detaylı olarak başını gösterdim. Sonrasında hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Önden aldıktan sonra bir sonrakine çift batıyorum. Yani arkadan 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bir sonrakini önden örüyorum. Bir sonrakine çift batıyorum ve arkadan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeyim. Ne elimdeki tığı sıkıyorum, ne buradan geçen ipi sıkıyorum, gergin tutuyorum. Bir önden, 2 arkadan alarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada dikkat edeceğimiz şey, burada ön lastikle başladıysam sıra sonunda arka lastikle bitmem gerekiyor. Yani başlarken önden aldıysam biterken sıra sonunda arkadan almam gerekiyor. En son önden aldım. Bir sonraki trabzanı zaten bir tane trabzan kaldı. Ona da 2 kere batarak arkadan örüyoruz. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arkadan aldığım 2 tane ikili trabzanı da yaptım bu şekilde. Yine size yeni başlayanlar için sayı vermek istiyorum. Artık sayarken burada bir üst sıraya çıkarken 3 zincir çekiyorduk. Onu göz önünde bulundurmuyoruz. Onu herhangi bir sayıya katmıyoruz. Ön lastik olarak ördüğümüz birinci trabzandan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Toplam 30 tane trabzan yapmışım. İkili trabzan yapmışım. Bunu yeni başlayanlar için veriyorum. İlk 2-3 sırada siz sayınızı oturtun. Sonrasında zaten kolay şekilde ilerleyecek. Herhangi bir hata yapma şansınız çok fazla yok.
En son arkadan 2 tane alarak ördük. Bir üst sıraya çıkmam gerekiyor. Buradaki 3 zinciri hem bir üst sıraya çıkmak için kullanıyorum hem de sıra sonunda kaydırabilmek için kullanıyorum. Tek fonksiyon o. 1, 2, 3 zincir var. Üçüncü zincirin içine giriyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. Burayı sıkı sıkı yapıyorum ki arada böyle bir boşluk olmasın. Burada ipimi gergin tutuyorum. Üçüncü sırayı bitirdik. Artık dördüncü sıraya geçebiliriz. Birinci, ikinci ve üçüncü sırayı ördük. Artık dördüncü sıradayız. Görüyorsunuz dördüncü sırada artık önden aldığımda ikiye yükselmiş olmuş. Bu sırada artık önden 2 tane aldığım trabzan olacak. Arkadan 3 tane aldığım trabzan olacak. Dördüncü sıra için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bunu sadece yükselmek için ve sıra sonunda kaydırma yapmak için kullanıyorum. Herhangi bir sayıya katmıyorum. Önden alacağım trabzan sayısı 2'ye yükselecek. Yani bu ön lastiğe 2 kere ikili trabzan yaparak sayımı 2'ye yükseltmiş olacağım. Tığın başına doladım. Önden aldım trabzana yine önden battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Yine aynı yere önden aldığım trabzana battım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Aşağıda bir tane olan trabzan sayısını yukarıda 2'ye çıkarmış olduk. Bir alt sırada arkadan 2 tane örmüştük biliyorsunuz. Birincisine batacağız. Yine bir tane ikili trabzan yapacağız. İkincisine batacağız. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapacağız. Önden olanı önden alıp örüyorum. Arkada olanı arkadan alıp örüyorum. Herhangi bir karıştırma şansımız yok. Bu trabzanlar arkada, demek ki onları arkadan alıp öreceğim. Tığın başına doladım. İlk trabzana giriyorum. İlk trabzanı tek şeklinde ördüm. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Bir sonraki trabzana yine arkadan batıyorum. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzana tek yaptım. İkincisine çift yaptım. Arkadan aldığımız trabzan sayısı 3'e yükselmiş oldu. Tığın başına doladım. Ön lastiğe ne yapıyoruz? Önden aldığımıza 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanı yaptım. Yine önden aldım. İkinci ikili trabzanı yaptım. Önden aldığımıza önden batıyoruz. Arkadan aldığımıza arkadan batıyoruz. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Önden aldıklarımız önde görünüyor. Arkadan aldıklarımız arkada görünüyor. 2 tane önden aldığımız trabzan var. 3 tane arkadan aldığımız trabzan var. Yine önden 2 tane aldık. Arkada 2 tane trabzanımız var. Birincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani çift batıyorum. Ön lastiğe önde gördüğüme 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra arkada 2 tane trabzanım var. Birincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle elimle düzelterek göstermek istiyorum. Tığın başına bir kere doladım. Önden 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadakilerin ilkine tek, ikincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Önde görünene 2 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonunda yine bu sıra içinde sayı vereceğim. Sonrasında artık sayı vermeme gerek yok.
Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane önden trabzanım var. Ona iki tane ikili trabzan yapıyorum. Arkada iki tane trabzanım var. İlkine tek ve ikincisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümü düzeltiyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi önden iki tane ikili trabzan görünüyor. Arkadan 3 tane ikili trabzan görünüyor. Sıra sonuna kadar geldik. Bu sırada da sayacağımı söylemiştim. Bu 3 zinciri herhangi bir sayıya katmıyoruz. Onu sadece yükselmek ve kaydırma yapmak için. Onu şöyle arkaya aldım. Buradaki 2 trabzandan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 50 tane ikili trabzan olmuş. Sıra sonunda kaydırma yaparken ipimi burada gergin tutuyorum. 3. zincirin içine girdim ve harfinin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Tekrar buradaki ipimde sıkıyorum. Biz burayı 4. sırayı yaptık. 5. sıraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi 5. sırada yine 2 tane ön lastik var. 2 tane önden aldığımız trabzan var. Arkada trabzan sayısı 1, 2, 3, 4'e yükselmiş. 3 tane trabzanımız var arkada. İlkine tek, ikincisine 2 tane, üçüncüsüne tek batacağız. Bu şekilde sayımızı 4'e çıkarmış olacağız. Öndeki sayımız sabit kalacak. Bunu da örgü bilenler için anlatıyorum. Onlar baştan sona devam edebilirler. Artık yeni başlayanlar kavramıştır. Örgü bilenler de bu şekilde ön bilgilendirmeyle sıra sonuna kadar gelebilirler. Yine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bunu sadece yukarı çıkmak için kullanıyorum. Tığın başına doladım. Önde 2 tane trabzanım var. İlkine tek, ikincisine tek. İlkine battım, bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine battım, bir tane ikili trabzan yaptım. Arkada 3 tane ikili trabzanım var. İlkine tek, ikincisine 2 tane, ve üçüncüsüne bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde daha net göstermeye çalışıyorum. Bu sırada ne yapacağız? Önden aldıklarımıza sırasıyla batıyoruz. 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arkada 3 tane trabzanımız vardı. İlkine tek battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine, yani ortadaki trabzana 2 tane ikili trabzan yaptım. Üçüncüsüne yine bir tane ikili trabzan yaptım. Önden 2 tane ikili trabzan görünecek. Arkadan 4 tane ikili trabzan görünecek. Arkadan almayı bitirdim. Artık öndekilere teker teker batıyorum. Birincisine bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Tığın başına doladım. Arkada 3 tane ikili trabzanımız var. Birincisine bir tane yapıyoruz. İkincisine 2 tane yapıyoruz. Üçüncüsüne bir tane yapıyoruz. İlkine bir tane trabzan yaptım. İkincisine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsüne bir tane trabzan yapıyorum. Arkadan ördüğüm trabzan sayısı 1, 2, 3, 4'e yükselmiş oldu. Zaten önde değişen bir şey yok. Sırasıyla birer tane trabzan yapıyoruz. Baştan sona ikili trabzanlar kullanıyoruz. Sayılar karışmasın diye trabzan olarak devam edeceğim. Bu şekilde. Önden aldığımız trabzanlara bir tane trabzan yapalım. Arkadan aldığımız trabzanlara birincisine bir tane, ikincisine 2 tane, üçüncüsüne bir tane ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. En son öndeki 2 trabzana battım. Arkada 3 tane ikili trabzanım var. Onları da sizlerle beraber örelim. Zaten önden olanları teker teker alıyoruz. Yine 2 tane önden aldık. Arkada 3 tane ikili trabzan görünüyor. İlkine
bir tane trabzan yapıyorum. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsüne bir tane trabzan yapıyorum. Arkadan aldığım toplam 4 tane trabzanım olmuş oluyor. Artık sıra sonumuzu yapalım. Sıra sonunda ne yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir var. Üçüncü zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Gergin şekilde kaydırmamı yaptım. Burada yapacağımız işlem her seferinde artık böyle sayı saymanıza gerek yok. Şu şekilde kontrol edebilirsiniz. 2 önden 4 arkadan, 2 önden 4 arkadan, 2 önden 4 arkadan. Bu şekilde bakarsınız herhangi bir yanlışlık yaptınız mı? Ön trabzanları belki azaldınız, fazla yaptınız ya da arkadakilerini de aynı şekilde. Bu şekilde sıra sonuna kadar kendinizi kontrol edin ve bir üst sıraya çıkalım. Kendimizi kontrol etmeden, sıra sonunu kontrol etmeden bir üst sıraya çıkmıyoruz. Bir üst sıraya 3 zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başına doladım. Önde 2 tane trabzan görünüyor. Birincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Artırmayı ikincisinde yapacağız. Bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani ilkine tek, ikincisine 2 tane yapıyorum. Arkada 4 tane trabzanımız görünüyor. Onlara sıralı şeklinde batıyoruz. Herhangi bir artırma yapmıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Onlara tek tek battık. Orada herhangi bir artırma yok. Artırmamız önde olacak. İlk trabzana tek batıyorum. İkinci trabzana 2 kere batıyorum. Görüntüsü de bu şekilde. 3 tane önden, 4 tane arkadan, 3 tane önden. İlkine tek batıyoruz, bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde arkadaki trabzanlara her birine bir tane ikili trabzan yapalım. Önde 2 tane görünüyor. Birincisine bir tane ikili trabzan yapalım. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapalım. İkinci trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Önde olan trabzan sayısını 3'e çıkarmış olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim ve 7. sıramıza çıkalım. Bu sıranın sonuna kadar da geldik. Sayımızı nasıl yapıyoruz? 3 tane önden, 4 tane arkadan. 3 tane önden, 4 tane arkadan. Bu şekilde saydınız, kontrol ettiniz. Sıra sonunda yine 4 tane arkadan ördünüz ve artık bitişinizi yapabilirsiniz. Bu sıranın bitişini yapabilirsiniz. Emin olmadan bir üst sıraya çıkmıyoruz. 1, 2, 3. zincirin içine kaydırıyorum. Burada ipimi gergin tutuyorum ki düzgün bir şekilde kaydırmamı yapayım. Artık 6. sıramızı da bitirdik. 7. sıramıza çıkıyoruz. Artık 7. sıramızdayız. Siz de ben bir tane parçayı anlattığımda artık ikincisine videoya bakmaya gerek kalmadan elinizdekine bakarak örebileceksiniz. Şimdi 7. sıradayız. 7. sırada ne yapmışım? 1, 2, 3 tane önden trabzan örmüşüm. Yani önden yaptıklarımı artırmamışım. Her birine bir tane ikili trabzan yapmışım. Arkadan da 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan yapmışım. Yani artırmayı arkada yapıyoruz. 7. sıraya yine 3 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Önden artırma yapmadığımız için her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şunu değiştirmek istiyorum şöyle. Yazın çoğunlukla böyle kağıt iplerle uğraşacağımız için bol bol yara bandı aldım. İpin geçtiği yere
bantlıyorum. Önden artırma yapmadığımız için her birine bir tane ikili trabzan yaptık. Arkada 4 tane ikili trabzanımız var. Orada artırmamızı nasıl yapacağız? Birincisine bir tane yapıyorum. Birincisine bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Yani artırmayı ikinci trabzanda yapacağız. Birincisine bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Üçüncüyü ve dördüncüyü tek şeklinde örüyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle daha net anlaşılacak. 3 tane önden aldık sırayla. Sonra arkaya geçtik. Birincisine bir tane yaptım. İkincisine 2 tane yaptım. Görüyorsunuz zaten V harf şeklinde görünüyor. İkincisine 2 tane yaptım. Üçüncüsüne bir tane yaptım. Dördüncüsüne bir tane yaptım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Örgüyü bilenler sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyebilirler. Ben tekrar bir tane daha arkada göstereceğim. Önden 3 tane trabzanımız var. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla birinciyi yaptım. İkinciye de bir tane trabzan yapıyorum. Ve üçüncüye bir tane trabzan yapıyorum. Önden 3 tane ördük. Şimdi arkaya geçtik. Arkada birincisine bir tane yapıyorum. İkincisine 2 tane yapıyorum. İkinciye 2 tane yaptım. Üçüncüye bir tane, dördüncüye bir tane yapıyorum. Bu şekilde. Önde artırmamız yok. Arkada da sadece ikinci trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve yine sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada sayım işlemini nasıl yapacağız? 3 tane önden görünüyor, 5 tane arkadan görünüyor. 3 tane önden görünüyor, 5 tane arkadan görünüyor. Bu şekilde emin oluyoruz sıra sonuna kadar ve artık bir üst sıraya çıkacağız. Sıra sonuna kadar geldim. 3 önden, 5 arkadan, 3 önden, 5 arkadan diye saydık. Doğru olduğundan emin olduk. Arkada en son 5 tane ikili trabzanı yaptım. Burada ipimi gerdiriyorum ve 3. zincire kaydırıyorum. Bu sırayı da bitirmiş olduk. Artık bir üst sıraya geçebiliriz. Artık 8. sıraya geçtik. 8. sırada ne yapmışım? 1, 2, 3, 4 tane önden aldığım trabzan yapmışım. Yani artırmayı önde yapmışım. Arkadan da 5 tane ikili trabzan yapmışım. Arkada hepsine tek batacağım. Herhangi bir artırma yapmayacağım. Önde artırmamı yapacağım. Birincisine bir tane ikili trabzan yapmışım. İkincisine bir tane ikili trabzan yapmışım. Üçüncüsüne 2 tane ikili trabzan yapmışım. Örgüyü bilenler 3 zincirle başlıyorlar ve sıra sonuna kadar geliyorlar. Örgüyü bilenleri bekletmeyelim. Önden bilgileri veriyorum bu şekilde. Bir, 2, 3 zincirle başladım. Tığın başına doladım. Artırmayı önde yapacağım. Birincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsüne 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Artırmayı 3. trabzanda yapıyoruz. Bu şekilde. Önden 4 tane trabzanımız görünecek. Arkada herhangi bir artırmamız yok. 5 tane ikili trabzanımız var arkada. Hepsine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Sırasıyla her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Beni zorlayan şey tığın çıkması. Arada zorlanmamın sebebi o. Yerine taktıktan sonra bu şekilde daha rahat şekilde ilerleyebiliyorum.
Arkadan 5 tane ikili trabzan ördüm. Artırmamızı önde yapacağız. 3 tane ikili trabzan var. Birincisine bir tane trabzan yapıyorum. İkincisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve üçüncüsüne 2 tane trabzan yapıyorum. Yani artırmayı 3. trabzanda yapıyoruz. Böylece önden 4 tane trabzan görünmüş oluyor. Şöyle düzleştirerek de göstereceğim size. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Nasıl sayacağız? Önden 4, arkadan 5. Önden 4, arkadan 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Önden 4 tane göründüğüne, arkadan 5 tane göründüğüne, herhangi bir yanlışlık yapmadığımıza emin olduk. 3. zincire kaydırıyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. 4 tane önden, 5 tane arkadan ördüğümüze emin olduk. En son yine arkadan 5 tane ördüm. Ve sıra sonunda bitişimi yapıyorum. 3. zincirin içine kaydırıyorum. Burada ipimi biraz gergin tutuyorum. Sonra 3 zincirimi çekiyorum ve bir üst sıraya çıkıyorum. Artık sondan bir önceki sıradayız. 9. sıradayız. Burada ne yapmışım? 1, 2, 3, 4 tane önden trabzan örmüşüm. Yani herhangi bir artırma yapmamışım. Hepsine bir tane ikili trabzan yapmışım. Arkada da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan görünüyor. Artırmayı 3. trabzanda yapıyoruz. Sırasıyla birinciye bir tane yapıyorum. İkinciye bir tane yapıyorum. Üçüncüye 2 tane yapıyorum. Dördüncüye bir tane yapıyorum ve beşinciye bir tane yapıyorum. Arkadaki artırmamızı 3. trabzanda yapıyoruz. Örgüyü bilenler bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyebilirler. Önde herhangi bir artırma yok. Tığın başına doladım. Önde 4 tane ikili trabzanım var. Her birine bir tane ikili trabzan yapacağım. Şu bulanık görüntüyü düzelteceğim önce. 3 zincirle yükseldik. Önde 4 tane ikili trabzan görünüyor. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Şurada 3 zincirimi çekiyorum. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Önde artırma yapmıyoruz. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan, üçüncü ikili trabzan ve dördüncü ikili trabzan. Önde artırma yok. Arkada ne yapacağım? Birincisine bir tane, ikincisine bir tane, üçüncüsüne 2 tane batacağım. Dördüncüye ve beşinciye bir tane batacağım. Sadece artırmamız 3. trabzanda olacak. 3. trabzana 2 tane ikili trabzan yapacağız. Örgüyü bilenler bu şekilde sıra sonuna kadar devam edebilir. Tığın başına doladım. Arkada 5 tane ikili trabzan var. Birincisine bir tane yaptım. İkincisine bir tane yaptım. Üçüncüsünde artırma yapacağız. Yani 3. trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dördüncüye bir tane ve beşinciye bir tane. Sadece üçüncüye 2 tane batıyoruz. Bu şekilde arkadan görünen trabzan sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya yükselmiş oldu. Bu şekilde de görebilirsiniz. Çift battığım yer 3. trabzanın kendisi. Önden 4 tane görünüyor. Önde artırma yapmıyoruz. Her birine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane ikili trabzan yaptım. Arkada 5 tane ikili trabzan görünüyor. Birincisine ve ikincisine birer tane ikili trabzan yapalım. Birinciye bir tane yaptım. İkinciye bir tane yaptım. Üçüncüye ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve aynı yere 2. Dördüncü ve 5. trabzanlarım var. Onlara da birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sadece 3. trabzana 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar gelelim. 4 tane önden 6 tane arkadan görünecek. 4 tane önden 6 tane arkadan görünecek. Bu şekilde dilimlerinizi sayın. Sıra sonunda eminseniz 3 zincir çekip bir üst sıraya geçebilirsiniz. Sıra sonuna kadar geliyorum.
Sıra sonuna kadar geldim. 4 tane önden 6 tane arkadan ördüğüme emin oldum. En son yine 6 tane arkadan yaptım. 3. trabzan üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve sıra sonunda yine 1, 2, 3. zincirin içine kaydırıyorum. Artık son sıradayız. Son sırada önde 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzan var. Arkada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan var. Yani yine örgü bilenler için anlatıyorum. Önde artırma yapacağız. Arkada artırma yapmayacağız. Önde de artırmayı 4. trabzanda yapıyoruz. 4. trabzan üzerine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve önden görünen trabzan sayısı 5'e çıkmış oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorsunuz. Ve sıra sonunda nasıl düzgün bir bitiş yapacağız onu göstereceğim. Parçanın birinde bu şekilde ipimizi keseceğiz ve düzgün bir bitiş yapacağız. Parçanın birinde ipimizi bırakacağız. Parçanın birinde dikiş için sonrasında devam etmek için, birleştirmek için ipimizi bırakıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Artırmayı önde yapacağız. Tığın başına doladım. Birinci trabzana bir tane ikili trabzan yaptım. İkinci trabzana bir tane ikili trabzan yaptım. Üçüncü trabzana bir tane ikili trabzan yaptım. Ve dördüncü trabzana 2 tane ikili trabzan yaptım. Artırmayı 4. trabzanda yapıyoruz. Bu şekilde. Önden artık 5 tane ikili trabzan görünecek. Arkada herhangi bir artırma yapmıyoruz. Arkada 6 tane ikili trabzanımız vardı. Arkadan görünen. Her birine sırasıyla bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arkadaki trabzan sayımız değişmeyecek. Yine ön trabzanlara geçiyorum. Önden aldığım trabzanlara geçiyorum. 4 tane görünüyor. Birincisine bir tane. İkincisine bir tane. Üçüncüsüne bir tane. Ve dördüncüsüne 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Artırmayı dördüncüde yapmış oluyorum. Görünümünü de göstereceğim. El ütüsüyle şu şekilde öncelikle açarak düzeltiyorum. Birinci trabzana bir tane yaptım, ikinci trabzana bir tane yaptım, üçüncü trabzana bir tane yaptım, dördüncüye 2 tane ikili trabzan yaptım. Arkada artırma yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan olacak. Yine önde birinciye bir tane, ikinciye bir tane, üçüncüye bir tane ve dördüncüye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar sayacağız. Önde 5, arkada 6. Önde 5, arkada 6. Her bir dilimi bu şekilde sayalım. Sıra sonuna kadar gelelim. Artık tamam dediğimiz noktada bitişimizi yapacağız. Dediğim gibi benim ipim çok az kaldı. Sonrasında da birleştirme ve askı kısmı var da bu ipi yetirmem gerekiyor. Sonrasında siz elinizde daha fazla ip varsa nasıl büyütebilirsiniz onu da anlatacağım. Bu sıranın sonuna kadar gelelim. Son sırayı da bitirdim. Önden 5 tane görünüyor. Arkadan 6 tane görünüyor. Şimdi biz bu sırada bitişimizi yapacağız ama devam etmek isteyenler ne yapacak? Yine 3. zincirin içine kaydıracaklar. İpiniz çoksa sizin devam etmek istiyorsanız zaten mantığını az çok anladınız. Bir sıra önde artırma yapıyoruz. Bir sıra arkada artırma yapıyoruz. Burada önde artırmamızı yaptık. O yüzden önde artırma yapmayacağız bir sırada. Yine her birini bir tane alarak 5 tane önden aldığımız trabzan yapacağız. Arkada da ister ikinciye ister üçüncüye 2 tane ikili trabzan yaparsınız ve trabzan sayısını 7'ye çıkartırsınız. Yani sıra sonuna kadar nasıl sayacağız? 5 tane önden 7 tane arkadan. 5 tane önden 7 tane arkadan.
Önden olanları sırasıyla önden alıyoruz. Arkada olanları da ister ikinciye, ister üçüncüye, ister dördüncüye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve artırmamızı bu şekilde yapıyoruz. 11. sırayı da yaptınız. Bir üst sıraya çıkmak istiyorsunuz. 12. sıraya çıkmak istiyorsunuz. Yine 3 zincir çektiniz. 11. sırada arkada yapmıştık artırmayı. 12. sırada önden yapacağız. Bir ön sırada artırma yaparak, bir önden aldığımızda artırma yaparak, bir arkadan aldığımızda artırma yaparak bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bir üst sırada da arkaya da 7 tane vardı. Dördüncüye 2 tane yaparsınız. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Mantığını anladınız yani. Bu şekilde istediğiniz sıra kadar yapabilirsiniz. Bu benim dursun. İpimi koparmayacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ipimi koparmıştım diğerinde. Burada nasıl bitiş yapıyoruz onu size göstermek istiyorum. Yine de artırma ile ilgili aklınıza takılan bir şey varsa, yeni başlayanlar özellikle kafası karışırsa bana sorarsınız. Ben o şekilde size yardımcı olmaya çalışırım. Sıra sonunda yine 6 tane ikili trabzanı yaptım. Burada artık ipimi koparıyorum ve düzgün bir bitiş yapacağız. Diğer örgülerde de gösterdiğim gibi düzgün bitişten kastım trabzan tepeleri V harfi şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün dış yüzünde, güzel yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha trabzan tepesi oluşturacağız. Başta 1, 2, 3 zincir çekmiştim. Ona dokunmuyorum. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine arkadan giriyorum. 3 zincire dokunmadım. İlk yaptığım trabzanın tepesine arkadan girdim. Tüm V harfini aldım. İpi alıp örgünün arkasına çekiyorum. Burada da son yaptığım trabzan var. Onun da sadece arka kanadına giriyorum. V harfi şeklinde görünüyor. Sadece arka kanadına giriyorum. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu oluşturduğumuz tepe de 3 zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü V harfi şeklinde bu şekilde düzenlemiş olduk. Bu bize sonra birleştirme yaparken karşılıklı tepelerin denk gelmesini sağlayacak. Artık ipimi arkada gizleyebilirim. Birinci parçamızda ipi kesiyoruz bu şekilde. Düzgün bir bitiş yapıyoruz. İkincisinde artık birleştirme yapacağız. Burada ipimizi koparmıyoruz. Sıra sayısı eşit olacak. Birinde ipi koparacağız, birinde koparmayacağız. İpi öncelikle burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Sonrasında kullandığımızda herhangi bir sökülme olmasın. Artık bir zincirle sabitledikten sonra istediğiniz yerden geçirerek gizleyebilirsiniz. Zaten kağıt ip tırtıklı bir ip olduğu için siz gizledikten sonra da kolay kolay gizlediğiniz yerden çıkmayacaktır. Birbirine takılacağı için. Yeteri kadar gizliyorum. Ve yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Öncelikle şöyle bir el ütüsü yapacağım. Ütülenmemiş haliyle size ölçüsünü de vermek istiyorum. Ütülenmemiş haliyle 21,5 santim 22 santim kadar oluyor. Ütülenmiş haliyle de açılacağı için yarım santim 1 santim de oradan gelecektir. Bu şekilde ikisini de hazırlıyoruz. 2 tane parçayı bu şekilde hazırlayalım. Birinci bölümü kesmeden sadece parçayı hazırlamaya ayırmak istedim. Yeni başlayanların aklı karışmasın. Birinci bölümde bu 2 tane parça işini bitirsinler. Örgü belenler de bitirsin. İkinci videoda artık kaldığımız yerden çantamızı birleştirmeye başlayacağız. Sonrasında askımızı yapacağız ve örgümüzü bitireceğiz. Aklınıza takılan tüm soruları sorun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.